Merhaba arkadaşlar. Daha önce yaptığımız tuluma bir de bere çalışması yapmak istedim. İplerim yine aynı ipler. Beyazını ve grisini kullanacağım. Bant kısmını beyazla, üst kısmında gri olarak yapacağım. Tığ numaram da lastik kısmını 3 ile, üst kısmını da 3,5 ile öreceğim. Şimdi berenin bant kısmını yanına doğru öreceğiz arkadaşlar. Burada 12 tane zincir çekiyorum. ...12 zincir çektikten sonra hemen dibindekine değil şuna batarak 11 tane sık iğne yapıyorum. Ve bu da sonuncu sık iğnem 11. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Sık iğnenin şuradaki tepelerine değil, şurada görünen V'ler var arkadaşlar. Tam net belli mi bilmiyorum. Onların arkadaki ilmeklerine batarak sık iğnemizi yapacağız. Bir zincir çektim. Hemen dibinden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11.'yi şu kenardaki ilmeğin tam ortasına giriyorum. 2 katını birden alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar geri dönüyorum. Hemen dibindeki ilmekten başlıyorum. Eğer bu bantı daha kalın istiyorsanız yani 15 zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Şimdi bu bant arkadaşlar bebeğinizin kafa ölçüsü neyse ona göre yapabilirsiniz. Bu tamamen baş çevresi olana kadar örülecek. Tekrar döndüm. Hemen dibinden başladım. Şuradaki zincirlerin hep arkadaki ilmeklerini alıyorum. Sonuna geldiğimiz zaman şu arkadakini değil, öndekiyle beraber yani 2 katını birden alıyorum. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Evet, bant kısmımız bu şekilde devam edecek. Yeterli uzunluğa gelene kadar sık iğne olarak devam ediyoruz.
Şuradaki çıkıntıları sayarak arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 38 tane şu gördüğümüz çıkıntılardan meydana geldi. Şöyle bir santim olarak da vereyim. 2'ye katladığımız zaman 16 santim. Biraz daha açma payı var arkadaşlar. Onu da hesap ederek yapın. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ekleme yapacağız. Bir zincir çekip hemen şuradaki ilmeğin içine girdim ve bunu çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi hem buradaki zincirden hem de karşı taraftan birlikte alıyorum ve şöyle bir geçiriyorum. Şuradaki eklemesini tamamladık. Şimdi şapkamızı şöyle çevirelim. Şimdi sadece bir sıra beyaz ipimizle sık iğne olarak gideceğiz. Ve aralarda da şurada bir zincir çekelim. Hemen dibine batarak başlayalım. Aralarda da böyle bir 8-9 ilmek kadar artıracağım. Yedi tane yaptım. 8.'ye çift olarak yapıyorum. Sekizincilere çift batarak sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Evet, şimdi çift yapıyorum. Evet, 7 tane sık iğne yapıp 8.'leri çift yaparak başladığımız noktaya, yani şu eklediğimiz noktaya geldik. Şimdi şuraya bir birleştirmemi yapıyorum. Bir tane sık zincir çekip bu ipimizi artık koparıyorum. İsterseniz tek renkte devam edebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi 3 numaralı tığımı bırakıyorum. 3,5 numaralı tığa geçiyorum. Aynı zamanda gri rengimi de örmeye başlayacağım.
Hemen şuradakinin dibinden ilmeğimi çıkarıyorum. Bir zincir çektim ve artık artırma, eksiltme yapmadan bütün sık iğnelerin tepesine tek tek batarak devam ediyorum. Şu ipleri de içinde yürütelim arkadaşlar. İlk sıra beyazla sık iğne olarak gittik yan tarafına arkadaşlar. 8 tane de bir, bazen 10 tane de bir artırdım. Yani burada toplam 78 tane sık iğnem var. Daha sonra bir sıra beyazdan sonra griye geçtim. Hiç artırma eksiltme yapmadan 78 tane sık iğneyi tamamladım. Şimdi burada normalde şöyle birleştirir ve bir üst sıraya çıkarız. Fakat şurada çıkış çizgimiz belli olmasın diye artık bundan sonra hepsine tek tek batarak hiç çıkış çizgisi yapmayacağız. Döne döne şapkamızı öreceğiz arkadaşlar. Yani buraya geldiğimiz zaman yine direkt geçeceğiz. Her seferinde dönerek sık iğnemiz şapka boyumuz olana kadar devam edecek. ...21 sıra sık iğne olarak ördüm. Şimdi santim olarak da vereyim. 14 santim oldu şu anda şapkamız. Şimdi azaltmasına geçeceğiz beremizin. 78 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Şöyle bir de işaret koymak için şöyle bir ip parçası kullanabilirsiniz. İşaretleyici kullanabilirsiniz. Şimdi hemen ilkinden sık iğne azaltmasına başlayacağız. İlkine girdim. Yanındakine giriyorum. İkisini beraber aldım. Şimdi ilk kestiğimiz yere şöyle bir işaretimizi koyalım. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane örüyorum. 10 ve 11'in kesmesini yapacağız. Bir tane aldım. Yanındakini alıyorum. 3 ilmeği birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane örüyorum. 10. ilmeği ve 11. ilmeği beraber alıyorum. Böylelikle aralarda azaltma yapacağız. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonunda 11 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Tekrar kesmeye başlayacağız. İlk kesme ile başlıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bu sıra 8 tane örüyoruz. Ve yanındaki 2 ilmeği birlikte alıyoruz.
8. Şimdi yanındakini ve bir yanındakini batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Zaten kestiğimiz ilmek bir altta şurada arkadaşlar. Böyle kese kese bütün ilmeklerimizi 2 sayarak keselim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bir alt sırada kestiğimiz ilmeğe geldik. Onu ve yanındakini beraber alıp bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Böyle her sırada keserek sayımızı biraz azaltacağız arkadaşlar. Şimdi üçüncü sırada burada 11 kalmıştı. Şimdi 10 kaldı. Bir tek bitiminde sayımız farklı oluyor. Diğerlerinin hepsinde aynı sayı var aralarda. Şimdi yine kesme ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek örüyorum. Bakın alttaki kestiğimiz ilmek. Yanındaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Şimdi 3. sıradayız arkadaşlar. Aramız 7 oldu. 9, 8, 7, 6, 5 bir müddet böyle her sıra birer tane birer tane keserek devam edelim. Şöyle göstereyim. Dokuz, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Şu anda bir kestim, 2 ilmek ördüm. Bir kestim, 2 ilmek örmüş olduğum sıradayım. Şimdi bir öreceğiz, bir keseceğiz. Şu tepe noktasını bakın şöyle oldu. Şimdi şu tepe noktasını toparlamaya başlayacağız artık arkadaşlar. Şimdi bir tane örüyorum. Yanındakini kesiyorum. Bir tane örüyorum. Yanındakini kesiyorum. Bir örüyorum. Yanındaki ilmeği kesiyorum. Şunu da sonuncumuz. Şöyle bir açıklığımız kaldı arkadaşlar. Onu da şuradaki zincirimizi sökelim göstermek için yaptım. Şuraya giriyorum, ipi çekiyorum ve içinden çıkarıp zincirimi çekiyorum. Şöyle tepeyi büzecek kadar bir ip bırakıyorum. Bakın şapkamız şu anda şu durumda. Bu arayı da şöyle iğne ile büzeceğiz. Şu tepedeki ilmekleri alıyorum. Şu son ilmeğim.
Şimdi şuradaki ipi çekiyorum. Bakın tepe noktamız birleşmiş oldu. Şimdi arka tarafına geçelim. Düğümü orada atalım arkadaşlar. Şimdi şurada bir de eklediğimiz yer vardı. Onu da ipini saklayıp koparalım. Şu ekleme yerini şöyle arkaya doğru getirelim, tam arka noktasına. Şimdi bu şapkamıza ben şöyle kulak yapacağım ama isteyen bir pompon yapıp da koyabilir. Kulakları yapmak için beyaz rengi ipimi alıyorum. Şöyle 2 kere doluyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi tığıma 2 kere doladım. 1, 2, 3, 4 de çıktım. 3, 4. 2 kere doluyorum. İki, dört, 5, 13 tane yapacağız arkadaşlar. İki, dört, altı, sekiz, 10, 11, 12, bu da 13. trabzan. Buradaki ipimi kestim. Şimdi şunu çekerken de önce bakın şu ipi çekiyorum. Ortayı küçülttüm. Sonra diğer ipi çekiyorum. Şimdi şu ipi biraz kısa bırakalım. İçinde yürüteceğiz çünkü. Şimdi buradaki kulağın etrafında gri renkli, yani kulak yapacağımız trabzanı bakın 13 tane şöyle dörtte çıktığımız trabzanlar var. Hemen şu ilkinin tepesine şöyle gri renkli ipimle bir zincir çekiyorum. Ve yaptığımız trabzanların tepesine batarak şöyle şu şekilde yine 13 tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki beyaz ipi de saklayalım arkadaşlar.
Bir zincir çekiyorum. Şu fazla iplerimizi bir keselim önce. Bir zincir çektim, geri dönüyorum. Ve tekrar bu sık iğnelerin üzerine şöyle sıkı olacak şekilde sonuncuya da battım. Yine bir zincir çekiyorum. Bir sıra daha yapacağız. Zaten bakın kulağımızın şekli kendiliğinden çıkıyor. Şimdi bu ipimizi dikeceğimiz için biraz uzun bırakıyorum. Burası trabzanın ön yüzü. Şöyle çeviriyorum. Bakın tersini. Şu şekilde oldu. Şimdi önce dikeceğimiz yeri isterseniz şuradan sayın. İsterseniz şöyle göz kararı yerini belli ediyor zaten. Bakın şurası tam orta noktamız. Şöyle şuralara kulağı dikeceğiz. Dikerken de hafiften, yani dikeceğimiz yer mesela 1, 2, 3, 4 tane trabzansa önce şuraya giriyorum. İlk ucunu sabitledim. Daha sonra hafiften büzdürerek bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Bakın aynı yerden 2-3 kere aldım ki şu orta nokta birleşsin diye. Büzülsün diye, pardon. Son kenar noktasını dikelim. Şimdi aynısından bir tane de diğer tarafa yapıp onu da tamamlayalım. Şuraya yine bir Nike işareti yapacağız. Evet, ben ikinci kulağı da tamamladım. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi dediğim gibi şuraya bir tane de tulumlarda olduğu için buna da yapalım.
Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Önce bir tane sık iğne. Daha sonra tığıma doluyorum. Bir tane de dolamalı sık iğne yaptım. Tekrar doluyorum. Bu sefer sıkı bir şekilde ikili trabzan yaptım. Tekrar doluyorum ve bir tane daha ikili trabzan. Daha sonra yanındaki boşluğa 4 tane. 1 2 3 4 tane trabzanı aynı boşluğun içine yaptık. Tekrar doluyorum. Yanındaki zincirin tepesine 1 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Yanındaki zincire sıkı bir şekilde ikili trabzan, bir yanındakine dolamalı sık iğne, 3 ilmeği birden çektim ve bir tane de normal sık iğne yapıp bitiriyorum. Şu arkadaki ilk başladığımız ipi şöyle arkasına doğru saklayalım. Ve bunu da yani istediğiniz noktaya dikebilirsiniz arkadaşlar. Sağına soluna şöyle şu şekilde, hatta şu tarafa dikelim. Onu da şuraya dikip şapkamız bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.